Tanrıların arabaları. Belki de UFO için yapılmış en iyi tanımlamalardan biri. Bu tanımlamanın sahibi Erich von Däniken'in Tanrıların Alacakaranlığı kitabını konuşacağız. Lobacı Talks'tan herkese merhaba. Ben Güneş. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Erich von Däniken'in Tanrıların Alacakaranlığı kitabını konuşacağız. Bendeki baskısı 2024 yılı baskısı, 5. baskı. İlk baskısı 2015. Artemis Yayınları'ndan çıkmış. Kitap ise ilk kez 2010 yılında yayınlanmış. 241 sayfalık bir okuma kısmı var. Arkasında da notlar ve kaynakça bulunuyor. Uzunca yazılmış. Bir ön sözü var. Ön sözünü Giorgio Tsoukalos yazmış. Onu nereden biliyorsunuz? Bir meme'den biliyorsunuzdur. History Channel'daki bir programda Aliens diyen böyle saçları uzuncana bir arkadaş. O kişi yazmış ön sözünü de. Zaten Erich von Däniken'le de iyi arkadaşlardı. Ve Erich von Däniken'i 90'lı yaşlarında geçtiğimiz günlerde kaybettik. Kendisi fikrine tamamen sadık bir yazar. Yani 60'lı yıllarda geliştirdiği antik uzaylı, antik medeniyetler, tanrıların arabaları, yani uzaylılar geldi ve bizi ziyaret etti ve bunu çok uzun yıllar önce yaptılar ve biz de onları tanrı zannettik. Fikrine tamamen bağlı kalmış, bütün kariyerini buna inşa etmiş. Çok büyük hatalar da yapmış. Bu yaptığı hatalardan ders çıkarmış. Çıkarttığı derslerden yeni kitaplar yazmış. Ününü ise ilk yazdığı kitap olan Tanrıların Arabalarına borçlu olan bir yazar. Daha önce bir kitabını daha konuşmuştuk. Yine aynı konsepte gidiyor. Peki bu sefer nereye gidiyor derseniz Bolivya, Peru dağlarına götürüyor bizi. 6500 metredeki Tiwanaku ve Pumapunku antik kenti ya da yapılarına götürüyor. Hani bunların olamayacağına, bunların o dönem 6000 yıl, 7000 yıl önce yapılmış olma ihtimalinin insanlar tarafından, taş devrindeki insan tarafından yapılmış olma ihtimalinin olmadığına işaret eden bir başlangıçla giriyor. Ama ben ilk önce ön sözden bahsetmek istiyorum. Ön sözde Giorgio abimiz kargo kültüründen bahsediyor. Çok meşhur olmuştur. İnternette görmüşsünüzdür. Instagram'da Reels döndürürken belki önünüze çıkmıştır. Eğer böyle şeylere ilgi duyuyorsanız Reels'larınız buna doğru gidiyor biraz. Karşınıza çıkmıştır diye düşünüyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda bir adaya, yanılmıyorsam bir Pasifik adası olsa gerek ama ıssız bir ada olduğunu düşünün. Oraya uçaklarla yardım malzemesi gibi şeyler bırakılıyor. Yani şimdi bırakılan toplum da daha önce medeniyeti hiç görmemiş bir toplum. Ve bir uçak, gürültü çıkartan bir uçan varlık onlara hediye bıraktıkça ona neredeyse şükranlarını sunmak için her şeyi yapıyorlar. Yani onlar şükranlarını sundukça sanki hediyeler gelmeye devam ediyor. Ama bir gün bu hediyeler kesiliyor ve diyorlar ki biz bu uçan tanrıya kötü bir şey yaptık, biz bir yanlış yaptık, o yüzden bize hediye getirmeyi bıraktı. Daha sonraki yıllarda bu toplumu incelemeye gelen antropologlar uçak şeklinde yapılmış tanrı figürleri, idoller, bunlara adanmış adaklar, sunaklar görüyorlar. Yani bir anda onlara hediye getiren üstün bir varlık onların gözünde Tanrı'ya dönüşüyor. Bu çok güzel bir dayanak oluşturuyor aslında yazarın hem kitabına hem de bu çevrede, bu minvalde genel tarih, genel arkeoloji algısının, genel tarih anlatısının içinden çıkan ve başka yönlere sapan, aslında daha esas meslekleri tarih ya da bilim olmayan insanların alternatif fikirlerini temellendirdiği şeyi özetleyen bir hikaye aslında bu. Tanrıların Arabaları konseptinde de Erich von Däniken aslında temelde şunu söylüyor. İnsanlık 10 binlerce yıl önce uzaylılar tarafından ziyaret edildi ve bu ziyarette aldığı bilgi, aldığı hediyeler karşısında onları tanrılar, melekler zannetti. Bugüne sarkan o hikayeler de aslında o zamanki karşılaşmaların kırıntıları. Yani o hikayeler anlatıla bugüne bu şekilde geldi demeye getiriyor. Peki inançsız mı? Hayır, tamamen inançlı bir insan Erich von Däniken. Tanrı inancı var ama anlatıları daha farklı düşünüyor. Yani Gerçeği Bul kanalını takip ediyorsanız orada da aynı şeyi duymuşsunuzdur. Kadir mutlak yaratıcı. Yani her şeye hakim Tanrı'dan bahsediyor. Ben ona inanıyorum diyor aslında. Ve dini hikayelerde geçen anlatıda buna uymayan şeylerin olduğundan aslında bahsediyor ya da ima ediyor diyebiliriz yazar için. Gerçeği Bul kanalı için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Onların düşüncesindeki, onların inandığı Tanrı konseptinde uyuşmayan şeyler var diyelim. Burada da kapatalım, zaten bunlar biraz cız konular artık. Ama ben kendi fikrim olmadan bunları söylediğimi söylemek zorundayım.
şöyle devam edelim daha doğrusu. Ateistler, non-teistler, deistler kutsal kitaplarda yazan metinleri kestirip atabilirler. Yani bunlar hiç olmadı. Bunlar işte insanların yazdığı hikayeler de diyebilirler ama burada Erich von Däniken şöyle ayrışıyor. Burada yazılan her şeyi kendi fikrine dayanak olarak eviriyor. Yani diyor ki bakın diyor burada ışıklı bir şeyden bahsediyor. Tepeden gökyüzünden gelen ışıklı parıldayan figürlerden bahsediyor. Bunlar diyor tanrılar değil, bunlar melekler değil, aslında bunlar uzaylılardı diyerek kendi fantastik fikrini kutsal kitaplarla da destekliyor. Yani diyor ki burada yazılan şeyler de doğru, gerçekti ama biz onu yanlış yorumladık. Yani İnsan aklı bunu 5000 yıl önce, 10.000 yıl önce yanlış yorumladı diyor. Kitaba geçecek olursak kitap Erich von Däniken'in 60'lı 70'li yıllarda yaptığı gezilere gidiyor. Bir önceki kitapta da aynı şey vardı. Burada da aynı şey yapıyor. Kendi çektiği fotoğrafları koyuyor. Diyor ki bakın diyor bu yapıya işte bu arasındaki boşluk bile yok diyor. Bunlar diyor bugünün teknolojisiyle bile çok pahalıya gelecek, çok büyük teknolojik aletlere ihtiyacımız olan ve 6500 metreye çıkartılmış, rakım olarak 6500 metreye çıkarılmış kaya parçaları diyor. Bunları nasıl çıkarttılar? Bunları nasıl birleştirdiler? Nasıl böyle temiz bir şekilde kestiler diyor ve aslında bu 6000-7000 yıllık yapıların belki de daha eski olduğuna, bunu belki de insanların yapmadığına ya da insanlar yaptıysa da uzaylılardan gelen teknolojiyle o zaman yaptığına dikkat çekiyor. Graham Hancock burada bir adım ileriye götürüyor ve insanlığın aslında 13.000 yıl önceden daha öncesine ait bir tarihi olduğuna, büyük tufanla birlikte bunun yok olduğuna, yani o da dini öğretilerin hikayelerini doğru buluyor. Ondan öncesinde büyük medeniyetler olduğuna, Atlantis hikayesinde olduğu gibi, Lord of the Rings'teki Numenor hikayesinde olduğu gibi bu medeniyetlerin büyük tufanla yok olduğuna ve o teknolojinin kaybolduğuna ama günümüzde onların kırıntılarının olduğuna inanıyor. Erich von Däniken de aslında bu görüşü destekleyen ilk yazarlardan, ilk bulanlardan biri. Bu kitapta cesur davranıyor, hiç sözünü sakınmıyor ve İkinci Dünya Savaşı öncesi Komik bıyıklı adamın memleketinin faaliyetlerini anlatıyor bize. komik bıyıklı adamın memleketinin Gezilerini, buralara yapılan ari ırk belki o bulma arzusuyla yapılan gezileri, bilimsel keşifleri, o fikir yapısındaki bozukluk ve çarpıklığa rağmen kendi fikrini destekleyecek şekilde önümüze aslında kanıt olarak sunuyor. Diyor ki bunların yaptığı gezilerdeki notlar ta o zaman da yani 1930'ların dünyasında bile ilgi çekici buluşlara neden oluyor diyor. Onlara fikren ve sonuç itibariyle kesinlikle katılmasa da kendi fikrini destekleyen şeyler olduğunda kitapta anlatmaktan çekinmiyor. Yani bugün yazsa linçleneceği konuları cesurca yazmış yazar. Kitabın bazı bölümlerinde demiştim kutsal kitaplara değiniyor, kutsal hikayelere değiniyor, dini anlatılara değiniyor ve buradaki anlatıların bazı şeylerin ipuçları olduğunu söylüyor. Mesela işte Reels'ta komplo teorilerine gidiyorsanız işte devlerin yaşadığı bir dünya olduğunu ve bunun tarih sayfasından silindiğini anlatan bir sürü enteresan müzikli Reels görmüşsünüzdür. Bunların çoğu palavra, evet, yani bir şey anlatmıyor ama burada diyor ki bakın bu hikayelerde de bunlar var. Zaten bu hikayeler bu Reels'ları bugün besliyor. Bir kendi kendini besleyen, kendi kendini büyüten bir kartopu gibi bir öğreti çıkıyor aslında. Ben burada buna hiç katılmasam da yazar ilgi çekici şekilde bunu anlatmayı başarmış. Zaten komik bıyıklı adamın memleketinin uzaylıları, UFO'ları, devleri, antik medeniyetleri anlatmaya başladığınızda ilgi çekersiniz. Bunu okumak da daha zevklidir. Normal anlatısının sıkıcılığından bir anda kurtulursunuz ve böyle bir şey olabilir dersiniz. Ama her yalanın içinde bir nebze olsun doğruluk payı olursa o yalan daha inandırıcı bir yalandır. Burada da her zaman bu anlatılan hikayelerin içinde bir doğruluk payı olduğunu aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Ne dedik? Aslında Güney Amerika'yı anlatıyor. İşte Pumapunku'yu, Güneş Kapısı'nı anlatıyor. Hatta uzunca bir süre orada bulunan takvimi anlatıyor. O takvimin bizim güneş sistemimizin işleyişine uymadığını görüyoruz. Yani gün saatleri farklı, yıl dönümleri farklı, farklı şekilde işleyen bir takvimden bahsediyoruz. Burada da diyor, ya diyor güneş sistemi etrafında dünyamız ve güneşimiz farklı bir hızda ilerliyordu ya da bu takvim başka dünyalardan gelen insanların takvimi. Yani böyle enteresan bilgiler veriyor bize, enteresan dürtmeler yapıyor kitapta ve bunu çok başarılı yapıyor. 2010 yılında yazdığı bu kitapta rahmetli Erich von Däniken. Ve tabii olmazsa olmaz Mısır medeniyetine de değiniyor. Mısır medeniyetindeki hayvanların önemini biliyoruz. Yarı hayvan, yarı insan figürlerin önemini biliyoruz. Hatta onların tanrılaştığı fikrini biliyoruz. Bunlar yoksa diyor uzaylıların yarattığı melezler mi? Yani yine çok uç, enteresan,
insanların gülüp geçebileceği, yani bu saçmalık ya diyebileceği şeyleri hiyerogliflerle, kalan kitaplardan, Mısır medeniyetinden kalan yazıtların hikayeleriyle, günümüze kalan dini metinlerle, semavi dinlerin öğretileriyle birleştirerek bir harman yapıyor ve okuması zevkli bir metne dönüştürüyor. O yüzden Erich von Däniken'in kitaplarını okumaktan hoşlanıyorum. Neden? Hem zihin açıyor sizde, farklı bir bakış açısı getiriyor. Hiçbir şeyine, tek bir kelimesine bile inanmasanız bile bence bir kere alıp okumakta fayda var. Ya da en azından Tanrıların Arabaları belgeselini bir kere izlemenizde fayda olabilir. Graham Hancock'un da Netflix'e yaptığı bir belgesel var. O da antik medeniyetler fikrini oradan anlatıyor aslında. Bu iki şeyi izleyerek de kitapları okumasanız bile güzel fikir elde edebilirsiniz. Kitabın içinde Platon'a değiniyor, Atlantis'e değiniyor, yine her zamanki gibi Mısır'a değiniyor, Komik bıyıklı adamın memleketine değiniyor, uzaylılara değiniyor, uzaylı araçlarına değiniyor, semavi dinlere değiniyor. Bu sefer artık 2010'lara geldiğimiz için biraz da bilim konuşmaya da başlıyor. Genetik, embriyo, insan DNA'sı, kopyalama, klonlama bu konulara da giriyor ve bizi aldığı yerden çok da uzakta olmayan bir noktada bırakıyor ve kitabı bitiriyor. Dediğim gibi okuması zevkli, güzel şekilde hızlıca okuyabileceğiniz bir yolculuk esnasında, bir uçak yolculuğunda git gelinizde, bir tren yolculuğunda başlayıp baştan sona okuyabileceğiniz, kolay okunabilecek bir kitap yazmış. Derseniz ki çok atlıyor, bir olay akış zinciri yok, oradan oraya atlıyor, takip etmekte zorlanabiliyorum. Ve bunun da güzelliği burada biraz. Reels videosu döndürürken bir anda nereye geldim dediğiniz gibi bunda da bir anda bu adam ne anlatıyor ya, ne saçmalıyor diyebileceğiniz yerler görüyorsunuz. O yüzden ben okumayı seviyorum. Bir sonraki kitapta daha klasik bir tarih kitabı düşünüyorum ama bakalım. Kitap okumakta biraz zorlanıyorum son günlerde. Herkes gibi belki de. Kendimizi zorlamamız lazım herhalde daha çok okuyabilmek için. Bu internetin ve sosyal medyanın köleliğinden biraz çıkmamız lazım. O alandan bir kurtulmamız lazım. Hem kendimize yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri bu olacak herhalde. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki kitap incelemesinde görüşmek üzere diyorum. Fikirleriniz varsa, karşı çıktığınız noktalar varsa, hakaret içermeyen cümlelerle bize yazarsanız seviniriz. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklayın. Bize zaman ayırıp videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok iyi olur. Tekrar teşekkür ederim. Hoşça kalın.